Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birlikte Kore dizisi izleyerek Korece öğrenilebilir mi? Kore dizisi izleyerek Korece çalışmalarınızı nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Birlikte bunu konuşacağız. Ben ilk Korece ile Kore dizileriyle tanıştım diyebilirim. Tabii ki K-pop'un da etkisi var ama özellikle Kore dizileri sayesinde Korece ile ilgilenmeye başladım. Eğer siz de benim gibi Kore dizileriyle Korece öğrenmeye başladıysanız veya genel olarak Kore dizilerini seviyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bugünkü konumuz tamamen Korece ve Kore dizileriyle ilgili. Öncelikle iyi haberi vereyim. Kore dizileri izlemek kesinlikle Korecenizi geliştirmenizde yardımcı olur. Gelin nasıl yardımcı olduğu hakkında da biraz konuşalım. Kore dizilerinde özellikle günümüz zamanında geçen dizilerde genellikle günlük dilde konuşulan kelime ve kalıpları sıkça duyabilirsiniz. Dizi izlerken sürekli elinizde kağıt, kalem, not almasanız bile bu temel kelime ve kalıpları öğrenebilirsiniz. Özellikle eğer zaten çok sayıda Kore dizisi izlediyseniz bu kelime ve kalıpları bildiğinizi fark edeceksiniz. Çünkü insan sürekli duyduğu ve maruz kaldığı şeyleri kendisi fark etmeden öğrenebiliyor aslında. Bu yüzden Korece öğrenirken Kore dizileri izlemenin kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer şu anda hem Korece öğreniyor hem de Kore dizileri izliyorsanız bence gayet doğru bir yoldasınız. Kore dizileriyle Korece çalışma konusuna gelirsek, ben açıkçası sürekli not alarak dizi izlemeyi doğru bulmuyorum. Neden diye sorabilirsiniz. Çünkü sürekli not almak için diziyi durdurmak bir süre sonra gerçekten çok can sıkıcı bir hale gelebiliyor ve artık diziyi izlemek istemiyorum. Zaten sürekli not almak için diziyi durdurduğumuzda bir bölümü izlemek belki saatlerimizi alabiliyor. Bu yüzden ben Kore dizilerini dinleme alıştırması yapmak için daha doğru buluyorum. Kore dizisi izlerken aslında ister istemez dinleme alıştırması yapmış oluyorsunuz. Dinleme alıştırması yapmak hem daha önce bahsettiğimiz gibi kelime ve kalıpları öğrenmenizde yardımcı oluyor. Hem de duyduğumuz şeyleri daha rahat anlarken de aynı şekilde bize yardımcı oluyor. Ancak tabii ki bir bölüm izleyip mükemmel gelişmeler bekleyemeyiz. Ben şu dizinin bir bölümünü izledim, artık mükemmel Korece konuşuyorum diyemiyoruz maalesef. Hatta belki bu gelişmeyi bir dizinin sonunda bile göremeyebilirsiniz. Birkaç tane dizi izlemeniz de gerekebilir. O yüzden buna biraz zaman vermeniz lazım. Bu zamanla olacak bir şey. Ne kadar çok aynı kelime ve kalıbı duyarsanız o kadar iyi öğrenirsiniz. Bu yüzden genelde çok Kore dizisi izlemiş kişiler temel kelime ve kalıpları biliyor oluyorlar. Kore dizileriyle Korece öğrenirken sevdiğim şeylerden biri aslında biz hiç fark etmeden bizim telaffuzumuzu geliştirmemize de yardımcı oluyor. Ama ben konuşmuyorum, ben sadece duyuyorum. Telaffuzum nasıl gelişiyor? Biz dizi izlerken kelimeleri bir ana dil konuşucusunun aslında ağzından duyuyoruz. Yani Koreceyi ana dili olarak konuşan birinden duyuyoruz. Yeni bir dilin telaffuzunu öğrenirken genelde ana dili konuşucusunun telaffuzunu taklit etmeye çalışırız. Bundan dolayı Kore dizisi izlerken de biz kelime ve kalıpları ana dil konuşucusunun telaffuzuyla duyduğumuz için onu taklit ederek o şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki bu da belli bir süreden sonra telaffuzumuzu da biz fark etmeden geliştiriyor. Korece öğreniminde Kore dizileri izlemenin bir başka faydasından daha bahsetmek istiyorum. Aslında biz bunu biliyoruz ama dil öğreniminde ne kadar önemli olduğunu bazen anlayamayabiliyoruz. Kore dizileri aslında bize Kore kültürünü de bir noktada gösteriyor. Belki de Kore kültürünün Korece öğrenmekle ne ilgisi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kültür ve dil birbirine sıkıca bağlı iki kavram. Çünkü kültür dilin şekillenmesinde büyük bir rol oynuyor. Kore kültürünü ne kadar iyi bilirsek Korece'nin mantığını da o kadar iyi anlarız. Evet, size önce iyi haberi verdim ve açıkladım. Ancak sıra maalesef kötü habere geldi. Hazırsanız açıklıyorum. Yalnızca Kore dizisi izleyerek Korece öğrenilmez. Bana bu soru çok fazla geliyor. Yalnızca Kore dizisi izleyerek Korece öğrenebilir miyim diye. Bu soruya bu video aracılığıyla toplu bir cevap vermek istiyorum. Maalesef benim cevabım hayır. Keşke evet olsaydı, her şey çok daha kolay olurdu. Gelin bir de neden sadece Kore dizisi izleyerek Korece öğrenilmez onu konuşalım. Evet, ilk başta bahsettiğimiz gibi Kore dizileri kesinlikle Korece öğrenirken bize yardımcı olur. Ama Koreceyi tam anlamıyla öğrenmek için bize genel bir kaynak sunmaz. Bunun sebebi olarak aslında ilk öncelikle Kore alfabesinden bahsetmek istiyorum. Kore dizileri izleyerek Kore alfabesini öğrenemeyiz. Ve maalesef ki eğer Korece öğrenmeye Kore alfabesinden başlamazsak sürecin ilerleyen kısımlarında çok zorlanırız. Zaten eğer bir dilin yazılımını bilmezsek o dili öğrenemeyiz. Kore alfabesi
alfabesini öğrenmek, yeni kelimeler ve bunların yazılımını öğrenirken, aynı zamanda dil bilgisi ve ekleri öğrenirken de çok işinize yarayacak zaten. Hatta işinize yarar demek hafif kalır diye düşünüyorum. Korece ve Kore alfabesi birbirinden ayrı düşünülemez. Ve maalesef ki Kore dizileri bize Kore alfabesini öğrenmede yardımcı olamıyor. Tabii ki sadece alfabe değil mesele. Okuma pratiği yaparken de Kore dizilerinin pek yardımcı olduğunu söyleyemeyiz. Eğer Korece altyazılı izliyorsanız evet okuma pratiği yapmada yardımcı olabilir. Ama genellikle başlangıç seviyesinde çok fazla Korece altyazılı izlenmiyor. Veya yazma pratiği yaparken de aynı şekilde Kore dizileri yazma pratiği yaparken de bize çok fazla yardımcı olamıyorlar maalesef. Bu yüzden benim tavsiyem Kore dizilerini size yardımcı olan bir ek kaynak olarak kullanmanız. Kore dizileriyle Korece tamamen öğrenilmez dediğim için üzülenler olabilir. Çok üzgünüm ancak gerçekler bu. Dediğim gibi kesinlikle çok faydası olacaktır ama ana kaynak olarak kullanılmaz. Çünkü eğer Kore dizilerini ana kaynak olarak kullanırsak pek çok nokta eksik kalacak. Evet, bu videoda Kore dizileriyle Korece öğrenmek hakkında beraber konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Korece ile ilgileniyorsanız kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz ve hatta kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.